Merhabalar Bülent Bey, tekrar buluştuk. Çok seviniyorum yeni kitabınızla birlikte. Evet, Aklımızda bulunsun. İlk kitaptan bayağı bir farklı. Denemeler, akışkan, dolu dolu. Onun için de biraz yürüyerek konuşalım dedim ben bu kitabı. Evet. Niye bu kitabı yazdınız? İlk kitaptan farklı gerçekten. O kitabın tarzı daha çok araştırma, inceleme başlığı altında belki düşünülebilir. Bu ise denemeler. Ben daha o kitabı yazarken böyle bir kitap yazma özlemini hissetmeye başlamıştım doğrusunu isterseniz. Çünkü o kitapta her şeyi sağlam referanslarla destekleme, titizlik vesaire. Hep şu özlem içinde oldum. Böyle okuyucuyla rahatça konuşur gibi yazmak. Her şeyi mutlaka işte kaynaklarla desteklemek yerine ben böyle hatırlıyorum. Ben bunları yaşadım. Ben bunları hissettim bir de. Biz böyle hissettim ve böyle düşünüyorum. Benim iş yaşamından ilham alan, deneyimlerimden ilham alan bazı görüşler, bazı tartışmalı konular. Ama işte iş yaşamında bunlarla karşılaşılıyor. Bu kavramlar önemli. Bu kavramların şöyle belki ilk bakışta görünmeyen yönleri var. O anlayışla yazılmış yazılar. Kolay okunur olmasına doğrusu çok gayret ettim. Çünkü hepimizin vakti az. Kitap küçük olsun, taşınabilir olsun. Kitabı okumak için mutlaka bir masa başına geçmek gerekmesin. Orada 40 tane deneme var. Bunların her biri 5-6 dakika içinde okunabilecek uzunlukta. 40 mı 39,5 mu? 39,5. Evet, 39,5. Onun bir sürprizi var, sonra orada belki konuşuruz. Ya da kitabı okuyanlar görür. Evet, rahat bir dili var. Ben cebime sığdıramadım ama cebe bile sığabilir bir kitap. Bülent Erkmen de tasarımını yapmış. Ben de çok beğendim. Kim için yazıldı bu kitap? Bunu da konuşmamız lazım belki de. Evet, şimdi... Yani düşündünüz mü biri okuyucu Tabii. Bir kere ben iş insanı olduğum için iş insanlarını bilmesi beklenen konuların dışına çıkmayı da çok fazla sevmiyorum. Yani böyle bir uzmanlığım Kendi yok. alanınız. Kendi alanım hakkında yazmak istiyorum. Doğal olarak da okuyucu kitlesinde öyle düşünüyor. Bir şekilde iş yaşamıyla bağlantısı olan insanlardır diye düşünüyorum. Ama orada biraz iş yaşamının dışına çıkan yazılar da var. Bayağı var. Ben yani iş insanı sayılmam herhalde. Tabii hepimiz bir iş yani dünyası içinde bir dünyadayız ama ben çok hoşlandım mesela okurken çünkü çok göndermeler var. Yani başka kitaplar okutacak bir kitapta olmuş. Yani merak edip başka göndermelere giderse insanlar başka kitaplar, başka müzikler. Evet, yani daha geniş okuyucu kitlesini doğrusu hedef aldım. İlle yönetimin içinde olan mutlaka profesyonel yönetici veya iş insanı değil. Ama işte ekonominin içinde yaşayan, bugünkü dünyamızın içinde yaşayan, örneğin benim çok ilgili olduğum Türkçe konusunda bile yazı var. Ve değişen çağın kavramları var aslında. O kavramları tartışıyorsunuz. Eskiden nasıldı, bugün nasıldı ve gelecekte nasıl olması bekleniyor gibi. Onun için biraz gençlere de yazılmış bir kitap olduğunu düşündüm. Oraya gelecektim. Tabii yani hedef okuyucu kitlesi ister istemez gençler oluyor. Zaten deneyimlerinizi kime aktarırsınız? Bak ben bunları yaşadım. Aklında bulunsun, aklımızda bulunsun. Kime dersin? Senden daha genç insanlara söylersin. Senin deneyimlerinden yararlanmak isteyen insanlara söylersin. O anlayışla yazıldı. Kızınız ve oğlunuza ithaf zaten kitap değil mi? Yani biraz o kuşağı. Emre ve Esra'ya akıllarında bulunsun diye yazdım dedim kitabın başına. Adını da aklımızda bulunsun diye koydum. Çünkü buradan böyle kesin dersler, işte kurallar, aklın yolu budur falan böyle mesajlar çıkmasından da korktum doğrusu. Yani böyle bir iddiası yok kitabın. Onu da yazmışsınız, yazmanız da çok hoş olmuş. Çünkü böyle bir iddia değil de tartışıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Yani o kesinlikte ve hani bilmişlikte değil diyeyim ayıp olmazsa. Onun için sevdim ben de.